Bu ne? PetitTube'da keşfettiğimiz çok ilginç bir adamdan bahsetmek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız için arada canlı yayında PetitTube keşfi yayınları yapıyoruz. Gerçekten canlı yayında keşfetmeyi çok sevdiğim bir site. Bu PetitTube şey miydi ya? Random video veren... Özelliği ne peki? YouTube'un içinden çok az seyredilmiş, Evet, bazen evet. sıfır, bazen onun altında seyredilmiş videoları Biz bir ara takılmıştık buna ya. bulup rastgele bir tanesini senin önüne koyuyor. Bunu normal YouTube'da artık yapmana imkan yok. Çünkü YouTube'u açtığın zaman her tarafta platin saçlı gamerlardan, şişme dudaklı influencerlardan YouTube'un derinliklerini, yani gerçek insanları Biz de mi yapalım bugün? Bir tane daha mı çukura düşelim? şansın olmuyor. Yapabiliriz. 2006'da YouTube'un ilk çıktığı senelerde bunu çok rahat yapabiliyorduk. Ve YouTube'un aslında keyfi oydu yani. Oğlum ben hatırlıyorum o zaman. Bak bu benim YouTube'da izlediğim ilk video. Tam olarak bu video. Smosh'un Mortal Kombat videosu. Yarkın'la izlemiştik. O dönem 2006-2007 falan hakikaten o aralar YouTube şey gibiydi ya, böyle nasıl diyeyim. Sanki arkadaşlarının Instagram postlarını görüyormuşsun gibi. Herhangi bir ülkeden, Amerika'dan mesela, Random oradan bir videolar yerde var böyle bir sadece dairede böyle. yaşayan bir insanın hayatından bir kesit görebiliyordun. Şu an maalesef televizyondan daha sahte oldu YouTube. Ve tabii ki bu bekleniyordu çünkü popülarite para demek. Para da Merak ettim bu video. 14 senedir aynı videoyu çeken adamı merak sahtelik ettim. demek. Ondan sonra PetitTube'a girelim biz de. PetitTube ile bu sıradan insanların hayatlarına tekrardan bakabilme, ulaşabilme şansımız oldu. Yarı yarıya Discord gibiydi biraz. Evet. Çok Discordsal değildi ama gene şeydi yani. Ya kimse böyle iş amaçlı video çekmiyordu o zamanlar YouTube'da. Tam Discord gibi değil de. Bekir hoş geldin. Teşekkür ederim. ürün tanıtım videosu falan çıkıyor. Ama onun haricinde çok ilginç şeyler keşfettik. Amerika gerçeği diyebileceğimiz birkaç kanal keşfettik. Bu ne lan? Bir tanesiyle ilgili zaten konuşacağız şimdi. Başka bir tanesi mesela siyahi bir kadındı. Motelde yaşayan ve kafayı yemiş böyle bir kadın. Onun komşularını rahatsız etmesini, taciz etmesini falan görmüştük. Ya da motelin sahibini çekiyor böyle. Seni çekiyorum artık, bütün herkes seni görecek, bu yaptıklarını görecek falan diyor. Görüntülenme 3. Çok korkunç Teyze lan. Twitter'ın farkında değil ki. Twitter'da iyi iş yapar öyle şeyler de. Her neyse, böyle çok insan keşfettik. Bunlardan en ilginçlerinden bir tanesi bizim Future Reis dediğimiz Kent Anderson oldu. Neden ilginç? Şu anda biz baktığımız videoda ne demek istediğini anlamamıştık. Random kelimeler söylüyor gibi gerçekten. Ve çektiği videolarda bazısında burnu kanıyor falan. Öyle bir hastalığı varmış galiba. Ne? O şekilde çekiyor. İlk videosuna inmeye çalıştık. İlk videosu 14 sene önce ve daha genç ve akli dengesi daha yerinde. Anladığım kadarıyla Future isminde bir markanın patentini almak istiyor. Bunun için de finansal destekçilere ihtiyaç var. Damien, teşekkür ederim hikaye için. Hoş geldin Pep Damien. Boys gibi. Bunlar gerçekten var mı bilmiyorum. O ilk videoda mesela Allah yorum Allah. konabiliyor. Şu anda YouTube Kids'i almış abi. O yüzden yorum konamıyor yeni videolarında. Ve hayatın ilerleyişini görüyorsunuz. Gittikçe böyle söyledikleri daha anlaşılmaz hale geliyor. Aşağı yukarı sürekli aynı şeyi söylüyor. Aralarda icatlarım dediği şeyleri görüyorsunuz. Çok Mesela ilginç çocuk ya. oyuncakları falan yaptım diyor. Ama var olan birkaç oyuncağı böyle birbirine yapıştırmış ya da bağlamış. Oradan işte atıyorum bir hipopotama uzay gemisi bağlamış. Uzay hipopotama olmuş falan. Ya da daha da Fuck, bu ne? sıkıntılı olan, süngere test tüpleri var ya, test tüplerinden koymuş. Filtreleme cihazı icat ettim falan diyor. Çok garip Patentini ya. gösteriyor. Hepsinin patentini almış. Kırmış Böyle oğlum şeyle adam. yapıştırmış. Siyah izole bantla. Evin içini gösteriyor bazen. Eskiden mesela babasını gösterirdi. Çok yaşlıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Parkinson'dan dolayı ölmüş. Şu anda söylüyor arada. Günde birden fazla bazen video yaptığı oluyor. Ve her gün mutlaka yapıyor. Neredeyse aynı şeyleri söylüyor. Bazen farklı bir şeyler ekliyor. Depresyondan dolayı hayatım çok kötü oldu falan diyor. Bazen Oğlum çok yalnız üzücü ya. hissediyorum kendimi diyor. Annesi Cidden çok videolarda üzücü artık bu arada. gözükmüyor. Eskiden hem annesi hem babası vardı. Annesi ne oldu o da belli değil. Yani bu zaman zarfında ikisi de gitmiş olabilir. Çok hem korkunç hem ölmüş olabilir. üzücü. Adam tek başına yaşıyor olabilir. Arada Bir şey diyeceğim. Benim de aklıma Benekli Ayhan geldi bu arada. Video kontenti olarak, hani akli denge olarak değil de Benekli Ayhan da böyle videolar çekiyor ya. Hiç sıfır montaj, sıfır şey. Sadece takılıyor, videoyu çekiyor. gene böyle Future'dan falan bahsederken burnu kanıyor. O şekilde adam yapıyor videoyu. Allah Ve Allah. bir sitesi var. futurevisionaries.com diye. Tam tahmin ettiğiniz şekilde tam bir deep web sitesi. Formatı falan da tam bir deep web yani. Orada işte neler yapmaya çalıştığını, neler yapmak istediğini falan yazmış. Anladığım kadarıyla yatırımcılar arıyor.
Bu yatırımcılar sayesinde Future markasını kuracağım diyor. Ve siz de bu geleceğin yeni dünyasında yeni dünya kuracağız diyor. Bu yeni dünyanın liderlerinden birisi olabilirsiniz diyor. İşin çok ilginç yanı yani. Adam videolarında açıklama kısmında evinin adresini falan yazmış ve çok korkunç ya. Böyle bir insan olurum diye çok korkuyorum ya yaşlandığımda. Google Maps'ten baktığınız zaman direkt buluyorsunuz adamın evini. Çünkü şu an böyle bir insanım. Street View. Kameraya konuşuyorum kendi kendime. Çünkü videoları çektiği evle aynı ev. Kuzey Dakota'da yaşıyor. Oraya yakın bir yerlere gidecek olsaydım ziyaret etmek isterdim açıkçası. Adam ne yapıyor, ne ediyor? Bir ara mektup yollamayı düşündüm. Ya da işte toplu mektup mu yollasak dedim ama o işin de sonu gelmez. Toplu e-mail yollayabiliriz. Ona da şimdi birazdan bakacağım mail adresi ne diye. Çünkü yorum yazılamıyor şu an. En azından mail atıp yorumları açmasını söyleyebiliriz. Adam tek başına kalmasın en azından. Bak burada GoFundMe evet, yorumları da kapatması da çok Hedefi garip. $50.000. Sanırım yardım yapan henüz olmamış. Burada yazdıkları ilk başta anlaşılıyor, sonra anlaşılmaz hale geliyor. Bir mucit olduğunu söylüyor. Zamanın ötesinde Bence güzel söylüyor. bir scam. Dünyanın bütün ülkelerindeki insanlara yardım etmek istediğini söylüyor. Ha bak hızlı hızlı söylediği şeylerin bazılarını yazı olarak yazmış. Over 15 years ago, I saw global people and countries working together how share the brand future for their ideas. For their demiş ama their ideas gives. Also through licensing, through olması lazım. Licensing global ways to reach global people and countries don't have the resources. Future. Söyledikleri şu an anlaşılmıyor. Burada mail adresi var mı? Yok. Sadece futurevisionaries.com'dan bahsediyor. Ne istediğini de tam anlayamıyorum yani. Be first one to help. Daha önce kimseye yardımcı olmamış. Evet. Ne istediğini Efe çok şey Aydal'dan yapamamış tam. Mail çözememiş. adresi burada. Mailnitage Yep. at Thumbs up, respect. centurylink.net. Bunu Random ekrana atmış. yazarız büyük ihtimalle. M-I-L. Geçiyorum. Şeyi merak ettim. Petit Tube'u merak ettim. Petit Tube müydü? Neydi? Petit Tube mu? Petit Tube. Hazır mısınız? Are you ready chat? Aga TikTok'tan çıktık, geri TikTok'a girdik. Anasını avradınız. Okey. Bak gene TikTok'tayız. Dalga geçiyor olmalısın ya. Ne alaka ya? Nasıl değiştiriyoruz? Diğer videoyu nasıl geçtiriyoruz? Video büyüyen niye İtalyanca falan yazıyor? Yok burası. Bu ne? Hayır.